Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kırk beyaz bir rengim var bugün. Sizlere küçük basit bir model anlatımı yapacağım. Küçük bir motif, küçük motif sevenler için. Çarkıfelek motifi de modeli de deniyor ama biraz daha onun küçüğü. Şöyle başlayalım. 8 tane zincir çekiyoruz önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlk zincirin içine batarak bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şimdi birleştirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Bu oluşturduğumuz boşluğun içine sık iğne yaparak birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine aynı boşluğa batıyoruz. 3 oldu. 3 tane boşluk yaptık. 6 tane olacak bu şekilde boşluğumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir sık iğne yaparak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 5. boşluğu yaptık. 6. boşluğu yaparken 3 tane zincir çekiyoruz. Tığın başını 1, 2 defa doluyoruz. Aynı boşluğa batarak önce 1 ilmek, sonra 2, 2 ve 2 alarak çıkıyoruz. Son boşluğu bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve bu boşluğun içine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde 1, 2, 2 tane sık iğne. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Diğer boşluğa 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki boşluğa, her boşluğa bu şekilde 5 zincir geçiyoruz. 5 zincir çekiyoruz. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa 1, 2. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki ilk sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyoruz. Şimdi 2 tane sık iğnemiz var burada. Bir sonraki sık iğnenin içine ipimi taşıyorum şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum ve aynı yere, ipi taşıdığım noktaya tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Sonra boşluğa geliyorum, bir sık iğne. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. 3 tane sık iğne yapmış olduk. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geçiyoruz diğer sık iğnelerin üzerine. 2 tane sık iğnemiz var. Birincisine değil, ikincisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 tane de boşluğa batarak yapıyorum. Toplamda 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine aynı şekilde 1, 2 diyoruz. İkinci sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1, sonra boşluğa batarak 1, 2, 2 tane de boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sık iğneye batıyoruz. 1, boşluğa batıyoruz. 2, tekrar boşluğa batıyoruz. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde
ikinci sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne, 2 tane de boşluğa. 1 2 3 4 5, bir sık iğne, 2 3, 1 2 3 4 5 tane zincir. Şimdi başlangıç noktasına geldik. İlk sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyoruz tekrar. Şimdi burada 4 tane sık iğne yapacağız. Yine bir sık iğne ileriye taşıyorum ipimi. Bir zincir çekiyorum. Tam bu ipi taşıdığım noktaya tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Sonra boşluğa geliyorum. 1 2 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Burada da ilk sık iğneyi atlıyoruz. 1 2 diyoruz. İkinciye batıyoruz. Yani ortadakine batıyoruz. 1, hemen bir sonrakinin üstüne batıyoruz. 2. Şimdi 2 tane de boşluğa batarak yapıyoruz. Toplamda 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Birinci yuvaya atlayıp ikinci sık iğnenin üzerine 1, bir sonrakinin üzerine 2, boşluğa 3, tekrar boşluğa batıyorum 4. 1 2 3 4 5 tane zincir. Yine aynı şekilde 1 2 diyoruz. İkinciye battık. 1, bir sonrakine batıyoruz. 2, boşluğun içine 3, boşluğun içine 4. 1 2 3 4 5 zincir. Yine aynı şekilde 1 2, 1 2 3 4. 2 tane sık iğnenin üstüne 2 tane de boşluğa yapmış oldum. 1 2 3 4 5. Burası da aynı. 1 2. Şimdi boşluğa batıyorum. 1 2, 1 2 3 4 5 tane zincir. Başlangıç noktasına geldik. Burada ilk sık iğnenin içine batıyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz önce. Şimdi burada 4 tane sık iğnemiz var. Bir üstte de 6 tane sık iğne yapacağız. İpimizi yine bir sık iğne ilerletiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlerlettiğimiz noktaya tekrar batıyoruz. 1 diyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 2. Bir sonrakine batıyoruz. 3. Şimdi 3 tane de boşluğa batarak yapıyoruz. 4 oldu. 5 6. Toplamda 6 tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir sayılarımız hep 5 olacak. İlk trabzanın tepesine değil, bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 tane sık iğnenin üzerine 3 tane de boşluğa yaparak 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 3 taneyi tamamladım. 4 boşluğa, 5 boşluğa, 6 boşluğa. 1 2 3 4 5. Bir tane atlıyorum hemen. 1 2 3, boşluğa 4, boşluğa 5, boşluğa 6. Tekrar 1 2 3 4 5. Bir atladık. 1 2 3, boşluğa
4, boşluğa 5, boşluğa 6. Çok şirin bir motif oluyor böyle gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tekrar devam ediyoruz. Birinciye değil ikinciye batıyoruz. 1, 2, 3, boşluğa 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Şimdi ilk sık iğnenin üzerine yine batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi bu sırada da 6 sık iğnenin üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. Yine bir tane sık iğne ilerletiyorum. Bir zincir çekiyorum. İlerlettiğim noktaya tekrar batıyorum. Bir diyorum, sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonrakine 2, bir sonrakine 3, bir sonrakine 4. Sondaki sık iğneye batmıyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve sıradaki bu 5 zincir boşluğunun içine batarak birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar birinci sık iğneye değil, hemen bir sonrakine. Yani şöyle 1 ve 2'nin arasındaki yuvaya batıyoruz önce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bir tane atlıyorum yine. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sık iğnenin üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar boşluğa battık. 1, 2, 3, 4, 5. Yine ikinci sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve ilk sık iğnenin yine üzerine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Birleştirme noktasına geldik. Şimdi bu 4 sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapacağız. Yine ipimizi bir sık iğne ilerletiyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ilerlettiğimiz aynı noktaya tekrar batarak bir sık iğne yapıyoruz. Hemen bir sonrakine bir tane daha yapıyoruz. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. Bu son sıramız. 6 zincir. Bu iki boşluğa da sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şöyle tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Birleştirdik.
1 2 3 4 5 6. Şimdi yine 1 2 diyorum, sık iğnenin üzerine batıyorum, 1, hemen bir sonrakine batıyoruz, 2. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir, ilk boşluğa batarak bir sık iğne, 1 2 3 4 5 6 zincir, bir sonraki boşluğa batıyorum, bir sık iğne, 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi 2 tane buraya sık iğne yapıyorum, 1 ve 2. İkinci yuvaya batarak 1 2 3 4 5 6 birleştirdik. 1 2 3 4 5 6, bir sonraki boşluğa birleştirdik. 1 2 3 4 5 6, 1 2 diyorum, ikinciye batıyoruz, 1, bir sonrakine batıyoruz, 2, 1 2 3 4 5 6, pardon 5 dedim, 6, 1 2 3 4 5 6. Her boşluğa sık iğne yaparak geçiyoruz. Buraya da bir sonrakine batarak sık iğnenin 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ve 2 sık iğne. Üç tane boşluk oluyor buralarda. Evet, geldik şimdi 1 2 3 4 5 6, birleştirme noktasına geliyorum. 1 2 3 4 5 6, tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi başlangıç noktasına geldik. Yine ilk sık iğnenin tepesinden şu şekilde giriyoruz. Tığdaki ilmekten de geçiriyorum. Bir tane de zincir çekerek ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle keselim. Evet. Modelimiz bu şekilde. Şu kestiğimiz ipleri, şunu gizledik zaten şöyle trabzanların arasında. Ortayı keselim. Şuradaki ipimizi de sık iğnelerin arasından, modelin tersinden şu şekilde birkaç ilmek ilerletiyorum. Bir tane de zincir çekelim. Tamamını keselim. Şimdi ben de sizlerle birlikte ördüğüm için elimde tek bir motifim var. Bunun birleştirmesini çalışacağım ve videosunu çekeceğim. Bir sonraki videoda birleştirmesini beraber yaparız. Çok şirin, sevimli bir motif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Gayet kolay, basit, çabucak bitiyor. Küçük bir motif. Ne kadar diyelim. Şöyle bakalım. Tabi aynı ip, aynı tığla örersek 7 santimetrelik bir motif. Altın başak maxi ip. Tığımda 5 numara 1.50 milimetrelik bir tığ. Daha ince tığlarla yapabilirsiniz tabii ki. Daha kalınıyla olmaz diye düşünüyorum. Bu gayet normal bunun için ama daha incesi olur. Mesela neyle olur? 10 numara 1.10 milimetre. Bununla olur. Sonra bu ipleri bu tığlarla da ördüm çünkü. Biraz daha ince bunlar. 9 numara 1.15 milimetre. Bununla da olur. Başka ne vardı? Evet, 12
12 numara 1 milimetre. Bununla daha ince olur. Mesela bu daha ince. 9 10'un kalını. 10 daha kalın. Bu en kalını. Ama bu ipler bu tığı da kaldırıyor yani. 5 numara 1.50. Bir tane daha vardı bu maviden. Evet, bir de şöyle vardı. 2 numara 1.75 milimetre. Şimdi benim ördüğümden bir tık daha kalın. Daha ince ile örersek daha küçük olur. Daha kalınla örersek biraz daha büyük olur. Ama bu ip daha kalınla örülmez yani. 5 numara 1.50 milimetre ile benim ördüğüm. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Şimdi birleştirmeyi de güzel bir şey yaparsak daha güzel görünecektir tabii ki. Birleştirme videosunda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.